Merhabalar, bu videoda sizlerle Pino ile çiçek sulama projesi yapacağız. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Peki hangi malzemeleri kullanacağız? Onları sayalım hemen. 1 adet makasımız, 3 adet dil çubuğumuz, keçemiz, saksımız, içerisinde toprak da var. Toprağı sulamak için suyumuz ve silikon tabancamız var. Hatta şu anda fişte ben erkenden taktım ısınsın diye. Peki Pino'da hangi sensör ve modülleri kullanacağız? Hemen şöyle Pino kutusunu açtım. Pino kontrol kartımız. 3 adet farklı renklerde LED modülümüz. Toprağın nemini algılayabilmek için toprak nem sensörümüz. Pino kartımızı bilgisayara bağlayabilmek için USB kablomuz ve sensör ve modülleri Pino karta bağlayabilmek için kullanacağımız bağlantı kablolarımız. Ben Pino kutusunu şöyle kenara koyuyorum. İlk olarak tasarımdan başlamak istiyorum. Şöyle saksımı alayım. Siz saksı yoksa herhangi böyle bir kutudan, kovadan da yapabilirsiniz ya da kartonlarla kesip kendinize küçük bir saksı oluşturabilirsiniz. İçerisine toprak koymanız gerekiyor. Şöyle dil çubuklarını aynı boyda keseceğim. Çünkü üzerine yapıştırıp daha sonra şu kısma LED modüllerimi yerleştireceğim. Şimdi LED modüllerimi üzerlerine şu şekilde sabitleyeceğim. Daha sonra şuraya sabitleyeceğim. Hatta LED modüllerimin çalışıp çalışmadığını kontrol etmem gerekiyor, kodlamam gerekiyor. Önce dil çubuklarımı saksıya sabitleyeyim. Bu keçenin üzerine de kontrol kartımı sabitleyeceğim birazdan. Tabii önce kodlarımı yazmam gerekiyor. Tasarım kısmına sonra devam edeceğim. Şimdi devremizi kuralım. LED modüllerimi alıp bağlantısını yapacağım. LED modül kartımızın üzerinde mor renkte bir etiket bulunmaktadır. Yine Pino kart üzerinde mor renkli kapılardan dilediğimiz bir tanesine bağlantı kablosu yardımıyla bağlantı yapabiliriz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar LED modüllerimiz için uygun kapılardır. Hemen bağlantı kablomu aldım. Kırmızı LED'imi 1 numaralı kapıya bağlıyorum. Siz bu kapılardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Yeşil LED'imi aldım. Bağlantı kablosuyla 2 numaralı kapıya bağlıyorum. Ve sarı LED'imi aldım. Yine bağlantı kablosu yardımıyla 3. kapıya bağlıyorum. LED'lerimin bağlantısını yaptım. Şimdi toprak nem sensörümün bağlantısını yapacağım. Toprak nem sensörümün sensör kartı üzerinde kırmızı renkli etiket bulunmaktadır. Yine Pino kart üzerinde kırmızı renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılardan ben 7 numaralı kapıyı seçiyorum. Siz istediğiniz herhangi bir kapıyı seçebilirsiniz. Hemen bağlantısını yaptım. Şimdi USB kablo yardımıyla Pino kartımı bilgisayara bağlayacağım. Hemen bir ucunu bilgisayara, bir ucunu Pino karta bağladım. Pino kartı kodlayabilmek için bilgisayardan Embolo programını açıyorum. Pino ile ilgili kodlara ulaşabilmem için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Bu nedenle uzantılar menüsüne gidip uzantıları yönet diyorum. Karşıma çıkan pencerede arama bölümüne gelip Pino yazıyorum. Ve çıkan Pino eklentisini indir diyerek pencereyi kapatıyorum. Artık robotlar sekmesine Pino ile ilgili bütün kodlarım geldi.
Herhangi bir farklı uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kaldırabilirim. Kartlar menüsüne giderek Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Ardından bağlan menüsüne giderek seri portu bağlayacağım. Seri porta geldikten sonra burada COM değerleri çıkıyor. Bu sizin bilgisayarlarınıza farklılık gösterebilir. COM3, COM7, COM12 gibi değerler görebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM görebilirsiniz. Tamamen USB portunuzun adıyla alakalıdır. Pino kartı hangi porta bağladıysanız onu seçmeniz gerekiyor. Evet, bağlantımı yaptım. Seri port bağlandı dedi. Şimdi son olarak bağlan menüsünde aygıt yazılımı güncellemesi diyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi en-blok yazılımıyla Pino kartımızın haberleşmesini sağlıyor. Ayrıca Pino kart üzerinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlıyor. Sizler programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapabilirsiniz. Ya da bağlantılardan ve kodlardan eminsiniz ama hala bazı problemler yaşıyorsunuz. İşte bu gibi durumlarda da aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Bu sırada yüklemem bitti. Kapat butonuna tıklayarak çıkış yapıyorum. Şimdi öncelikle robotlar sekmesinde hangi kodlara ihtiyaç duyuyorsam o kodları alarak işe başlayacağım. Hemen led durumunu değiştir kodunu aldım. Şöyle kopyasını çıkarttım. Hangi kapılara bağlamıştım? O düzenlemeleri yapacağım. Kırmızı ledim birinci kapıda, yeşil ledim ikinci kapıda, sarı ledim de üçüncü kapıda. Hemen kapıları değiştirdim. Evet. Şimdi toprak nemi sensörümüzden değer okuması yapalım. Şu ledlerimi kenara alıyorum, led kodlarımı. Hemen yine robotlar sekmesinden toprak nem değer oku kodunu aldım. İlk yapmam gereken şey Pino kart üzerinde hangi kapıya bağladıysam o kapıyı seçmek. Zaten 7. kapıya bağladığım için herhangi bir değişim yapmıyorum. Şimdi toprak nem sensöründen gelen değeri ben kukla üzerinden okutmak istiyorum. Bunun için görünüm sekmesine giderek merhaba de kodunu alıyorum. Ve içerisine toprak nem değer oku kodunu yerleştirdim. Bu değer okuma işlemini sürekli almak istediğim için kontrol sekmesinden sürekli tekrarlı kod bloğunu alıyorum. Herhangi bir olaya bağlamak istiyorsanız da olaylar sekmesinden bir olay alabilirsiniz. Hemen yeşil bayrak ikonuna tıklıyorum. Evet, şu an 990'lı gibi değerler veriyor. Toprak nem sensörümüz zaten 0 ile 1023 arasında farklı değerler alabiliyordu. Şöyle ben toprak üzerine hemen denemek istemiyorum. Birazdan projeyi bitirdiğimde deneyeceğim. Su üzerinde deneyelim. Şu an 900'lü değerlerde. Değerler suya girdikçe gitgide düşüyor. Evet. Çok ıslandığında da 300'lü değerlere kadar düşüyor. Yani kuruluk ne kadar fazlaysa aldığımız değerler de o kadar yüksek. Ne kadar nemliyse toprak aldığımız değerler de o kadar düşük olacak. Hemen şöyle devam ediyorum kodlarıma. Şimdi toprak nem sensöründen gelen değeri okudum. Artık bu değerlere göre belli bir kontrol yapısı oluşturarak ledlerimi yakıp söndüreceğim. Projemde şu şekilde bir yol izleyeceğim. Eğer toprağım çok kuruysa beni kırmızı ledle uyaracak. Eğer toprağımın nemi ideal aralıktaysa yeşil led yanacak. Ama toprağım olması gerektiğinden daha fazla nemliyse, yani çok sulamışsam beni sarı ledle uyaracak. Bu arada sarı ledim açık kaldı. Bu gibi durumlarda dediğim gibi tekrar aygıt yazılımı güncellemesi yapabilirsiniz. Ama ben şöyle tekrar söndürmeyi deneyeyim. Evet, söndü. Algoritmasını oluşturduk, artık kodlamaya geçebiliriz. Şimdi kontrol yapıları gerektiği için bize kontrol sekmesine gidip eğer ise kod bloğunu alıyoruz. Şimdi içerisinde o karşılaştırmayı yapmak için işlemler sekmesine giderek karşılaştırma operatörlerini alacağım. İlk olarak toprağım çok kuruysa, yani değeri yüksek bir değerse bir aralık belirleyeyim. 850'den
yüksekse, daha büyükse toprak nemden gelen değer kırmızı ledim yanacak ve diğer ledler sönecek. İşlemlerden hemen büyüktür kodunu aldım. İçerisine toprak nemden gelen değer, robotlar sekmesine giderek toprak nemden gelen değer büyükse 850'den kırmızı ledimi yak diyorum. Kırmızı ledim birinci kapıya bağlı ve hemen durumunu yüksek yaptım. Şimdi kırmızı ledim yanacak ama diğer ledlerimin sönmesi lazım. Hemen gelip diğer kodları yerleştirdim. Yeşil ve sarı ledim sönecek, yani düşük durumunda. Evet, ilk durumu belirttim. Şimdi diğer koşula geçiyorum. Benim toprak nemden aldığım değer 850 ile 500 arasındaysa yeşil ledim yanacak. Tekrar kontrol sekmesine gidip eğrisi alıyorum. İçerisinde bir karşılaştırma ihtiyacım var ama bu sefer iki aralık arasında olacağı için bir de V koduna ihtiyacım var. V kodunu aldım. İlk olarak büyüktürü, sonrasında da küçüktürü alıyorum. İçerisini doldurmaya başlayabilirim. Robotlar sekmesine gittim. Toprak nemden gelen değer, şöyle kenara alıyorum. Şurayı küçülteyim, daha rahat görebilelim. Toprak nemden gelen değer 500'den büyük olacak ve aynı zamanda toprak nemden gelen değer, şöyle kopyasını çıkartayım, 850'den de küçük olacak. Hemen içerisine yerleştirdim ve çıktı şuradan. Evet. Eğrisinin içerisine yerleştirdim. Şöyle kodlarımı bir tık küçültüyorum. Şimdi burada ne olacaktı? Kırmızı ledim ve sarı ledim sönecek, yeşil ledim yanacak. Hemen şu içerisindeki ledlerin kopyasını çıkardım. Şöyle biraz büyüteyim, çok küçük oldu. Kırmızı ledim söndü. Yeşil ledim ikinci kapıdaydı, o yandı. Sarı ledim de söndü. Şimdi son duruma geçiyorum. Kontrol sekmesinden eğer işlemlere geldim. Toprak nemden gelen değerim son olarak 500'den de küçükse kırmızı ve yeşil ledim sönecek, sarı ledim yanacak. Hemen toprak nem değer okusunu aldım. İçerisine 500'den küçükseyi yerleştirdim. Şöyle hemen kodlarımın kopyasını çıkardım. Kırmızı ledim söndü. Yeşil ledim söndü. Sarı ledim yanıyor. Bütün bu koşullu yapıları farklı bir sürekli tekrarlı alıp onun içerisine de yerleştirebilirsiniz. Ya da yukarıda hazırladığım sürekli tekrarlı kodun içerisine de atabilirsiniz. Şimdi hemen çalıştırıyorum. Şöyle büyütelim. Şöyle ledleri elime alayım, daha rahat görelim. Artık kodlarımı Pino kartıma yükleyebilirim. Bunun için yeşil bayrak tıklandığında olayını siliyorum. Robotlar sekmesindeki Pino program kodunu almam gerekiyor. Aynı şekilde kuklaya okutma kodunu da çıkarmam gerekiyor. Çünkü kukla üzerine, program üzerinde bir kod olduğu için bunu karta yükleyemeyeceğim. Uyarı verecek bana. Hemen siliyorum. Pino program koduna sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Açılan ekranda tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Ve kodlarım Pino karta yükleniyor şu anda. Şöyle suyu kenara alayım. Ledlerimi şimdi saksımın üzerindeki dil çubuklarıma yapıştıracağım. Hatta yükleme devam ederken bu işlemi yapmaya başlayabilirim.
şöyle kenarlarına çok hafif, modülüme zarar vermeyecek şekilde getirip sabitliyorum. Bu sırada yükleme işlemim bitti. Kapat diyerek çıkış yapabilirim. Artık USB kabloya ihtiyacım yok. Evet, yeşil ledimle devam ediyorum. Evet, şimdi toprak nem sensörümü toprağın içerisine batırdım. Evet, devrem hazır. Şimdi pino kutusundan pino kartımı besleyebilmek için pil ve pil şapkamı alıyorum. Hemen pil şapkamı takacağım. Evet, besleme girişinden pino kartıma taktım. On-off düğmesinin on kısmında olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an hemen çalışmaya başladı. Şöyle. Şimdi toprağım oldukça kuru. Zaten görebiliyorsunuz. Bir süredir sulamamıştım. Şimdi toprağımı bir anda fazla suladım. Şöyle daha orta nemli bir kısma. Evet. Şu an toprağımın nemi çiçek için oldukça uygun. Eğer toprağımı çok sularsam da sarı led yanıyor. Siz de bu şekilde çiçek sulama projeleri geliştirebilirsiniz. Her çiçeğin farklı bir neme ihtiyacı vardır. Bunu öğrenip o aralığı tutturarak kendinize böyle bir mekanizma geliştirebilirsiniz. Bu sayede çiçeği ne kadar suladığınız ya da ne kadar suya ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.